Merhaba arkadaşlar, ben Elif Premse, bebeğim örgülerim. Örgü kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle hem değişik hem de çok güzel ve birçok alternatifle süslenebilen böyle kollu bir hırka çalışması yaptık. Böyle kare yaka, güzel bir çalışma. Yine Pinterest'te rastlamış olduğunuz modellerden biri. Şu ön kısmını habire değiştireceğim. Farklı şekillerde göstereceğim. Videonun sonunda da aynı şeyi yapacağım. Neler yapabilirsiniz diye. Rahat 0-1 yaş arası giyilebilecek büyüklükte bir çalışma oldu. Birazdan ölçülerini vereceğim arkadaşlar. Hiç örgü bilmeyen ya da örgüye yeni başlayan arkadaşlarımın tamamının örebileceği hem çok çabuk ilerleyen hem de çok güzel bir çalışma. Kalıbımız çok güzel. Büyüklüğümüz çok güzel. Devam ediyorum ben değiştirmeye. Böyle kolay bir çalışma. Çok rahat öreceksiniz. Çok kolayca örüp bitireceksiniz ve birçok şekilde böyle süsleyebileceğiniz bir çalışma. Evet, bunları niye gösterdim? Çünkü şu ön kısmı ben bir sonraki videoda bir işleme çalışması yapacağım. Buranın boş kalmasını istemeyen arkadaşlar, böyle örgü figürlerim var. Her birinin anlatımı mevcut. Göstermiş olduklarımın her birini anlattım arkadaşlar. Bu örgü figürleriyle süsleyebilirsiniz. Ya da hazır ürünler var. Dikilebilen böyle çok ucuz ürünler. Bunlardan da alarak süsleyebilirsiniz. Birçok alternatifi var. Bakın benim elimde olanlarla her birini gösteriyorum size. Hepsi de uyumlu oluyor. Evet. Hepsini denedik sanırım. Her biri farklı ve güzel oldu. Şimdi 0-1 yaş için uygun büyüklüktedir dedik. Ama şimdi bir ölçümüze bakalım. Ölçülerimiz nasıl? Şu omuzdan etek ucuna kadar uzunluğumuz 28 santim. Kolumuzun uzunluğu 19 santim. Şu ön kısmımız yakadan aşağıya uzunluğumuz 20 santim. Arka yakadan aşağıya 28 santim. Şu kol altına da genişliğim 25,5-26 santim civarı. Çok kolay bir çalışma olduğunu söylemiştim. Böyle bol düğmeli bir çalışma. Çok rahat bir şekilde bebeğinize giydirip çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde diğer tarafta sökülüyor. Arka bedenden başlayacağız. Ön bedenden dönüp hemen ön bedenin etek ucundan bitireceğiz. Ardından şu görmüş olduğunuz parçayı öreceğiz. Kollarımızı da ördükten sonra hırkamızı tamamlamış olacağız. Bakın, çok düzgün dikişlerle beraber sanki bütün örülmüş gibi. Kollarımız da öyle. Çok küçük tekniklerle çok düzgün bir çalışma yapmış olacağız arkadaşlar. Evet. Şayet beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı her zamanki gibi bekliyorum. Kanalıma abone olmayan arkadaşlar, henüz kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak bildirimleri açıp bundan sonra yayınlamış olduğum her bir videodan bildirim alarak kaçırmadan beni izleyebileceksiniz arkadaşlar. Abonelikler ücretsizdir. Abonelik öncesi ve de sonrasında sizden herhangi bir ücret talep edilmez. Evet, şimdi bu güzelliği örmeye başlayalım. Unutmadan söyleyeyim arkadaşlar, bir yumaktan biraz fazla ipe ihtiyacımız var. Bir yumağı bitirdim, ikinci yumaktan biraz kullandım. Yani 1,5 yumak ipiniz hazır olacak şekilde örgümüze başlayalım. Arkadaşlar, model çalışmamı Lady Yarn markanın Baby Honey serisiyle yapacağım. Anti peeling özelliği olan ve keçeleşme yapmayan güzel bir bebe örgü ipi. Hem yumuşak dokusu hem örülünce çok da düzgün bir örgü çıkıyor ortaya. Daha önce de 2 anlatımımda bu ipi kullandım. Çok hoşuma gittiği için bu modeli de yine aynı iple anlatacağım.
İpimiz 100 gram ve 220 metre uzunluğunda, %100 akrilit bir örgü ipi. Güzel bir bebe mavisiyle örgümüzü öreceğiz. İp 100 gram 220 metre ama şöyle baktığımızda Nako Elite Baby'den bir tık ince bir örgü ipi. O yüzden 3,5 milimetre örgü şişi kullanacağım. Şimdi arkadaşlar 55 ilmekle örgümüze başlayacağız. Dikiş yapabilmek için şu başlangıç ipimizi biraz uzun tutalım. Klasik ilmek atma tekniğiyle beraber önce 55 ilmeğimizi şişimize atalım. Herkes alıştığı şekilde ilmeklerini, şişlerini atabilir. Eli sıkı olan arkadaşlar 4 milimetre, eli bol olan arkadaşlar, çok bolsa eliniz 3, değilse 3,5 milimetre kalınlığında örgü şişi kullanabilirsiniz. Evet, 55 ilmeğimizi şişimize atalım ve başlayalım. Evet, 55 ilmeğimi şişime attım. Bakın şöyle uzunca bir ip kaldı geriye. Bu ipimizle yan dikişimizi yapacağız. Şimdi haroşa örgülerle örmeye başlıyoruz arkadaşlar. Hiç örgü bilmeyen ya da yeni örgüye başlayan arkadaşlar, sizin için de ideal bir model, çok kolay bir çalışma ve de çok güzel. Evet, düz örgülerle beraber haroşamı örüyorum. 2 sıra düz ya da 2 sıra ters örgü, bir diş haroşa örgü oluyor. Haroşayı benim gibi düzden ören arkadaşlar bu şekilde 8 sıra haroşa düz örgü örüp 4 diş haroşa elde etsinler. Tersten ören arkadaşlar da yine 4 sıra ters örgü örerek 4 diş haroşa elde edebilirler. Var olan 55 ilmeğimi haroşa örgülerle örmeye başladım. Evet, ilk sıramı tamamladım. Şimdi örgümün arka tarafındayım. İlk ilmeği boş aldıktan sonra yine düz örgülerle beraber örüyorum ve haroşa dişim oluşmuş oluyor. Şimdi çevirince göreceksiniz. Bakın arkadaşlar, haroşa dişim oluştu. Bu şekilde 4 diş haroşa boyuna ulaşana kadar ilmeklerimizi örelim. Evet, tam 4 diş haroşa boyunca örgümü ördüm. Bakın 1 2 3 4 diş. Arka tarafı çevirdiğimde yine 1 2 3 4 diş. Şimdi arkadaşlar düz örgü örmeye başlıyoruz. Kenarlarımız dikişe girecek. O yüzden ilk ilmeklerimizi de örerek örgümüze başlayalım. 4 diş haroşadan sonra düz örgülerle beraber var olan 55 ilmeğimi örüyorum. Burası örgümüzün düz tarafı.
Evet, var olan ilmeklerimi düz örgülerle örüp sıramı tamamlıyorum. Evet, sıramı tamamladım. Şimdi örgümüzün arka tarafı, ters tarafı. Bu arka tarafı da ters örgülerle öreceğiz. Yine ilk ilmeğimizi örerek örgümüze başlıyoruz. Var olan ilmeklerin tamamını ters örgü olarak örüyoruz. Evet, ters örgülerle sıramı tamamladım. 2 sıra örgü örmüş olduk. Bakın, ön taraf düz, arka taraf ters. Tekrar örgümüzün düz tarafındayız. Yine düz örgü öreceğiz. İlk ilmeğimizi örerek başladık ve örüyoruz. Bu bizim 3. sıramız. Bu şekilde arkadaşlar uzun bir örgü öreceğiz. Önlerde düz, arkalarda ters olacak şekilde. Şu anda hırkamızın arka bedeninin etek ucundayız. Etek ucu lastiğini ördük ve normal düz örgülere başladık. Önde düz, arkada ters olarak örmeye devam edeceğiz. Ta ki ense kısmımıza gelene kadar. O yüzden diyorum ya, çok kolay bir çalışma. Hiç örgü bilmeyen ya da yeni örgüye başlayan arkadaşlar için hem çok güzel hem çok kolay, böyle keyifli öreceğiniz ve çok çabuk bitireceğiniz bir çalışma olacak. Sonuca da bayılacaksınız. 3. sıramı da bakın tamamladım. Ve bitirdim. Bakın. Arkalar ters, önler düz. Bu şekilde örelim. Uzun bir örgü olacak. Örüp tamamlayıp geliyorum. Arkadaşlar, önlerde düz, arkalarda ters olacak şekilde var olan 55 ilmeğimi tam 77 sıra ördüm. Şu haroşa çalışmasından sonra 77 sıra ördüm. Kaç santim oluyor onu da söyleyeyim. Tam 24,5 santim uzunluğunda düz örgü örmüşüm arkadaşlar. Şu haroşa örgülerimizden beraber de 26,5 santim örgü örmüş oldum. Evet, 77 sıra ördükten sonra şimdi arkadaşlar ense kısmımızda bir haroşa çalışmamız olacak. Artık enseye gelmiş olduk. Şimdi 77. sıram bittiğinde örgümün ters sırasını örmeye başlıyorum. Yani 78. sıra. Şimdi burada arkadaşlar yine ters örgülerle 12 ilmek örüyoruz. Bunlar bizim omuz ilmeklerimiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Şimdi ense ve kenar pat haroşa ilmeklerim var. 31 ilmek. Hemen örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 31 haroşadan sonra bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmeğim kalıyor. Diğer omuz ilmeklerim. Bunları yine ters örgü olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi ön sıraya döndüğümüzde bakın ensemizde tam bir diş haroşa örgü elde etmiş olduk. Ensemizde 4 diş haroşa örgü olacak ve ense kesimi yapacağız. Bakın, görüyor musunuz? Bir diş oldu. Şimdi bunu 3 dişe tamamlayalım. Yani 12
düz, 31 haroşa, 12 düz. Düz ören arkadaşlar zaten ön sırayı komple düz örüyorlar. 2 sıra düz örgü, bir diş haroşa örgü ediyor. Bunu 3 dişe tamamlayalım. Arka sırada 4. dişimizi örerken kesim çalışması yapacağız. Ense kesimi orada devam edelim. Arkadaşlar 3 diş haroşa boyunca ördüm. Şimdi düz ilmeklerle sıramı tamamlıyorum. Arkada hem ense kesimi yapacağız hem de 4. diş haroşa örgümüzü öreceğiz. Evet, şimdi arka tarafta önce ilk 12 ilmeğimizi ters örgü olarak örelim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ilmeğimizi ters ördük. Bakın burada haroşa çalışmalarımız var. Bu haroşa ilmeklerimizin 5 tanesini kenar pat için yine haroşa örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın toplamda 17 ilmek. 2, 4, 6, 8, 10, 12'si ters. 2, 4, 5, 17 ilmek. 5 tanesi haroşa. Şimdi ensede kesim yapacağız. Sıradaki ilmeğimi haroşa örgü olarak ördüm. Bu 1. Sonra yanındakini haroşa örgü olarak ördüm. 2. Geliyorum, arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. İlk kesimimi yaptım. Devam ediyorum. Sıradakini örüyorum ve kesiyorum. Örüyorum. Arkadaki ilmeği üzerinden atlatıp kesiyorum. Yine 5 tane haroşa ilmeğim kenarda kalana kadar var olan ilmeklerimi bu şekilde kesiyorum. 31 haroşam vardı. 5 sağda 5 solda bırakacağım. Yani 10 tane ilmek kalacak. 21 tanesi kesilmiş oluyor. Esnek bir kesim yapın. Sık olmasın. Şöyle bol örgülerle örün ve o şekilde kesin. Şimdi bu kesimi yaptığımızda arkadaşlar örgümüzün ön tarafında 4. diş haroşa örgümüzü de örmüş oluyoruz. Devam ediyoruz. Tam 21 tane ilmeğimizi örerek kesiyoruz. Bakalım haroşalarımıza 2, 4, 6 tane kalmış. 2 tane daha keseceğiz. Bir tane daha 2. Şimdi 2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmek ters. 1, 2, 3, 4 sağ şişimdeki ilmeğimle 5 ilmek haroşam kalmış oldu. Yaka kesimimiz, ense kesimimiz bitti. Bakın esnek bir kesim yaptık. Şimdi 4 ilmeğim var haroşa örgü. 4 ördüm. Sağ şişimdeki ile 5 oldu. Sonra 12 ilmeğim kaldı. Ters örgülerle örüp sıramı tamamlamış oldum. Ense kesimimizi de yaptık. Yani arka bedenimizi artık bitirmiş olduk. Şimdi ön bedenimizi örmeye devam edeceğiz. Bakın. Görüyor musunuz? Ne kadar esnek ve ne kadar düzgün. Ve kesim yaparken 4. diş haroşamızı da örmüş olduk. Şimdi arkadaşlar önce sağ tarafımızı öreceğiz. Artık bu ilmekleri bu şekilde örmeye devam edeceğiz. 12 düz 5 haroşa. Arkada da 5 haroşa 12 ters olacak şekilde. Şu diğer ilmeklerimizi başka bir ilmek tutucuya alalım. Yani bunlar eğer misinalı şişin üzerindeyse sizi rahatsız da etmez. İsterseniz almaya da bilirsiniz. Ama benim gibi böyle ilmek tutucunuz varsa ilmek tutucunuza aktarabilirsiniz. Önce
Sağ tarafı öreceğiz. Sonra sol tarafı örüp bitireceğiz. Evet. Şimdi bir sıra göstereyim ne yapacağız. Artık 17 ilmeğim kaldı şişimde. Yine ilk ilmeği örerek başlıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ilmek düzden sonra 5 ilmek haroşa örgü örüyorum. Düz tarafımız böyle. Ters tarafımızda da haroşadan başlıyoruz. Haroşa örgüleri örerken ilk ilmeği örmüyoruz arkadaşlar. Boş alıyoruz. İlk ilmeği boş aldım. Ardından 2, 3, 4, 5 ilmek haroşamı ördüm. Sonra 12 ilmek ters. Önde düz, arkada ters oluyor. 12 ilmeğimiz. 5 ilmek de haroşa ilmeğimiz var. Toplam 17 ilmeği bu şekilde öreceğiz arkadaşlar. Bakın. Şimdi bir kez daha ölçü vereyim. Şu ense bitimine kadar kaç santim örgümüz oldu? Bazı arkadaşlar özellikle ölçüyle ilerlemeyi seviyor. Tam 29 santim uzunluğunda bir çalışmamız oldu şu enseye kadar. Enimizin ölçüsünü de vereyim. Onu da vermedim. Yani bu dikilince daha çok netleşen bir ölçü ama yine de şu anki ölçüyü vereyim. Arkadaşlar 26,5 santim genişliğinde bir uzunluğumuz var ama dediğim gibi bu dikilince ancak net bir ölçü alabiliriz. Şu anda topluyor. Evet, şimdi bu şu görmüş olduğunuz 12 düz 5 haroşa ile beraber örgümüzü uzunca öreceğiz arkadaşlar. Kaç diş haroşa boyunca öreceğimizi ördükten sonra size söyleyeceğim. Sonra beraber devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, var olan 17 ilmeğimizle beraber şöyle uzun bir örgü ördüm. Kaç diş haroşa boyunca ördüğümü hemen söyleyeyim. Şu ense çalışmamızdan sonra, yani şu 4 diş haroşadan sonra sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42. Tam 42 diş haroşa boyunca örgü örmüş olduk. Bunu 2 ile çarptığımızda 84 sıra ediyor arkadaşlar. Şurada 77 ile başlamıştık ya haroşalara. 77'den sonra bakın 79, 81, 83, 85. Bu şekilde sıra sayımızı hesaplayabiliriz. 42, 42'de 84. Şimdi haroşa çalışmasıyla beraber artık örgümüzü bitireceğiz. Var olan ilmeklerimin tamamını haroşa örgü olarak örüyorum. ...12 düz ilmeğim vardı. Haroşa ördüm. Ardından 5 haroşa ilmeğim vardı. Onu da haroşa ördüm. Toplamda 17 ilmeği haroşa örgü olarak ördüm. Arka sırada da öyle örüyoruz. İlmeklerimin tamamını haroşa örgü örüyorum. Ve ilk diş haroşa örgümüzün ön sırasında oluşmuş olacak. Tıpkı yakada yaptığımız gibi, ense kısmında yaptığımız gibi 4 diş haroşaya tamamlayarak bitireceğiz. Bakın ilk diş haroşam oldu. Şimdi 3 dişe tamamlayalım. 4. dişin arka sırasında yine örerek kesme tekniğiyle keselim. Evet, 3 diş haroşamı ördüm. 4. diş için örgümün ön kenarında, ön tarafında ilmeklerimi haroşa ördüm. Şimdi arkada arkadaşlar örerek kesme tekniğiyle kesiyoruz.
ne yapıyorduk? İlk ilmeği boş alıyorduk. Sıradaki ilmeği haroşa örgü olarak örüyorduk ve arkadaki ilmeği üzerinden geçiriyorduk. 1. Sıradakini ördüm, kestim. Sıradakini ördüm, kestim. Sıradakini ördüm, kestim. Esnek bir kesim olmasına dikkat edin. Çok sıkı ilmeklerinizi örmeyin ve kesmeyin. Evet, 17 ilmeğimizin tamamını kesiyoruz ve diğer ön bedeni örmeye başlayacağız. Yine aynı şekilde öreceğiz, aynı sıra kadar ve aynı şekilde 4 diş haroşa ördükten sonra etek kısmına kesip bitireceğiz. Evet, bakın son ilmeğimi de ördüm ve kestim. Şu son ilmeği bir kez daha örüyorum. Şimdi bakın, şu taraftaki, bu tarafta zaten dikiş ipimiz var. Bu tarafta başlangıç yerimiz, dikiş ipimiz olmadığı için bunu da şöyle uzunca bırakalım. Dikişimizin yapabileceğimiz kadar öyle ilmeğimizi keselim ve bitirelim. Evet, ilk ön bedeni de bitirmiş olduk. Şöyle uzunca bir parça elde etmiş olduk. Burası ön bedenimiz olacak. Evet, şimdi ilmek tutucuya aldığımız ilmeklerimiz vardı. Bunları tekrar şişimize aktaralım. ...17 ilmeğimi aktardım. Şimdi örerek ön sırada gelmiştik. Dolayısıyla şöyle gelmiştik. Şimdi örerek devam edeceğiz. Geliyorum. Şurada arkadaşlar bakın, ilk kesim yapmış olduğum ilmek var. Bu ilmeği şişime alıyorum ki şurada bir ayrıklık olmaması için bu çalışmayı yapıyorum. Şu kesmiş olduğum ilmeği şişime aldım ve sonra önündeki ilmekle o şişe almış olduğum ilmeği birlikte ördüm ve kestim. Şuranın ayrık olmamasını sağlamak için bunu yaptık. Ardından devam ediyoruz. Şimdi haroşa örgülerle 5 ilmeğimi ördüm. Ardından 12 ilmeğim var. Bu 12 ilmeğimi de düz örgü olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Evet, sıramı tamamladım. Şimdi arka sırayı da öreyim. İlk diş haroşamız belli olsun. Şu bağladığımız ipi de düzeltelim. Önce 12 ilmeği ters örgü olarak örüyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tersimi ördüm. Şimdi haroşa örgülerimi örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Sıramı tamamladım. Şimdi şu bağlamış olduğumuz ipi hemen tığımızın yardımıyla gizleyeceğiz. Geliyorum, hemen şuradan geçiriyorum. Bakın. Sonra haroşa ilmeğimin arasında düğümleyerek sabitliyorum. Bakın ne kadar düzgün oldu. Bunun için yaptık. Sonra yürüterek temizleyeceğim arkadaşlar. Şimdi yine örgümüzün düz tarafından başlayalım. İlk ilmeği boş aldık. Ardından 2, 3, 4, 5 ilmek haroşa. Bakın ne kadar düzgün oldu. Sonra 12 ilmek düz. Arkada 12 ters, 5 ilmek haroşa olarak öreceğiz. Yine
şu ön bedenimiz kadar ve ardından 4 diş haroşayla tamamlayacağız. Örüp bir tamamlayalım, sonra beraber devam edelim. Arkadaşlar her iki ön bedeni de bitirdim. Şimdi sıra kollarımıza geldi. Kol çalışması yapacağız. Örgümüzün düz tarafından ilmek alacağız. Şöyle göz kararı yerimizi şöyle belirliyoruz. Ortalama şöyle bir uzunlukta kol çalışmamız lazım. Örgümü çeviriyorum. Arka tarafından sayıyorum. Bakın. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50. Şöyle 50 ilmek. Geliyorum tam onun karşılığına. Şu ilk ilmeğimin arasına batıyorum ve ilmek çıkartacağız. İster tığla isterseniz şişle çıkartabilirsiniz. Çok kolay bir şekilde şişle çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Ben şişle çıkartıyorum. Şimdi ilk ilmeği işaretleyicimin olduğu yerden çıkardım. Hemen sıradaki ilmeğin arasına giriyorum. Tıpkı örgü örer gibi bir ilmek daha çıkardım. Bakın peş peşe 2 ilmekten birer ilmek çıkardım. Sıradaki ilmeğim bu. Battım. Bir ilmek de buradan çıkardım. 3. Şimdi sıradaki ilmeği atlayacağız. Bakın sıradaki ilmeğim hemen şu. Bunu atlayacağım. Bunun yanındaki ilmeğin içerisine batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Sonra hemen önündeki sıradaki ilmeğe batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. 3 ilmek peş peşe çıkardıktan sonra bir ilmek atladık. 2 ilmek çıkardık. Şimdi 2 ilmek çıkardıktan sonra yine bir ilmek atlıyoruz. Bakın sıradakine atlıyorum. Sıradakine batıyorum 1. Hemen sıradakine batıyorum 2. Sıradakine batıyorum 3 ilmek çıkarttım. Bakın şimdiye kadar 3, 5, 8 ilmek çıkarttık. Bir seferinde 3 peş peşe 3 tane ilmek çıkarıp bir ara veriyoruz. Ardından 2 ilmek çıkartıp bir ilmek atlıyoruz ve 3 ilmek çıkartıyoruz. Şimdi bir atlayıp 2 ilmek çıkartacağız. Bakın sıradakine atladım. Hemen sıradakine battım 1. Önündeki sıradakine battım 2. Tekrar bir ilmek atlıyorum. Sıradakine batıyorum. Bu kez peş peşe 3 tane çıkartıyorum. Her bir ilmekten birer tane. 3 tane çıkarttım. Sıradaki ilmeği atlıyorum. Yanındakine battım 1. Hemen sıradakine battım 2. Tekrar bir tane atlıyorum. Sıradakine battım 1. Sıradaki 2. Sıradaki 3. Bu şekilde ilmeklerimizi çıkartacağız arkadaşlar. Gelelim. En son 3 çıkardık. Bir ilmek atladık. Sıradakine battım 1. Sıradaki 2. Bir ilmek atladım. Bu sefer 3 kez çıkaracağım. 1. Sıradaki 2. Sıradaki 3. Tekrar bir ilmek atladıktan sonra 1, 2. Bir ilmek atlıyorum. Sıradakine batıyorum 1. Sıradaki 2. Sıradaki 3. Devam ediyorum. Bir ilmek atladım. Sıradaki ilmeğe batıyorum 1. Sıradakine batıyorum 2. Şimdiye kadar kaç çıkardık hemen bakalım. 5, 10, 15, 20, 25. Bakın 25 yapınca hemen şuraya gelmiş oluyor. Yani örgümüzün yarısına gelmiş oluyor. Devam ediyoruz şimdi aynı şekilde. Bir ilmek atlıyorum. Sıradakine battım 1. Sıradakine battım 2. Sıradakine battım 3. Bir ilmek atlıyorum. 1. Sıradaki 2.
Bir ilmek atlıyorum. Sonra 1, 2, 3 ilmeği peş peşe çıkartıyorum. Bir ilmek atlıyorum. 1, 2 ilmek peş peşe çıkartıyorum. Hep böyle devam ediyoruz. Bir ilmek atladım. Şimdi üçlü sıramdayım. 1, 2, 3 ilmek çıkardım. Bir ilmek atlıyorum. 1, hemen önündeki ilmekten 2. Tekrar bir ilmek atlıyorum. 1, 2, 3 ilmek peş peşe çıkartıyorum. Tekrar kontrol edelim. Bakalım kaç ilmek daha çıkarmamız lazım. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Şimdi 48 etti. Geliyorum. Bir ilmek atlıyorum. Sıradakine 1, sıradakine 2. Şimdi çevirelim örgümüzü. Bir sayalım bakalım buradan aşağıya kaç sıramız kaldı. 50. sıradan başlamıştık. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50. Bakın aynı yerde bittik ve bizim toplam 50 ilmeğimiz oldu. Şu yaka kısmımızda 25, diğer tarafta 25 ilmek olacak şekilde. Son bir kez daha kontrol edelim, yanlışlık olmasın. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Evet, ilmek kurulumunu yaptık. Diğer tarafa da aynısını yapacağız arkadaşlar. Yine alttan yukarı 50 sıra sayacağız. Sonra ilmek çıkartmaya başlayacağız. Omuza kadar 50, omuzdan sonra 50 ilmek olacak omuza kadar 25, omuzdan sonra 25 olacak şekilde toplamda 50 ilmek çıkartarak diğer kolu da öreceğiz. Şimdi çıkarmış olduğumuz 50 ilmeğimizi örmeye başlıyoruz. Örgümüzün arka sırası olduğu için ters örgülerle beraber örüyoruz. Evet, şöyle bir sıra örelim, bir görünsün kol boyumuz. İlk sıramız, ilmek çıkardığımız sıramız, örerek ilmek çıkardık. Birinci sıramız. Şu anda örmüş olduğumuz sıramız da bizim ikinci sıramız olmuş oldu arkadaşlar. Evet, var olan 50 ilmeğimizi ördük. Şu ipimizi de şurada bağlayalım. Bakın ne kadar düzgün bir kol çalışması yaptık. Hep aynı ilmeği takip ettiğimiz için bakın çok düzgün bir hat elde etmiş olduk. Şimdi 2 sıra örmüş olduk. Bunu toplamda 20 sıraya tamamlayacağız. Yine kol ilmeklerimizi de arkadaşlar ilk ilmeğimizi örerek başlıyoruz. 2 sıra ördük. Şu anda 3. sıramız. Tam 20 sıra ördükten sonra kolumuzda kesme yapacağız. Kolumuz böyle daralarak bileğe kadar insin istiyorum. Güzel bir kol kalıbıyla beraber çalışmamızı yapmak istiyorum. O yüzden 50 ilmeği toplamda 20 sıra boyunca örelim. Önlerde düz, arkalarda ters olacak şekilde. Sonra ilk kesimi beraber yapalım arkadaşlar. Kol ilmeklerimi tam 20 sıra boyunca ördüm. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Şimdi ilk kesimimizi yapacağız. Geliyorum, örgümün düz tarafındayım. İlk ilmeğimi düz örgü olarak örüyorum.
Ardından ikinci ve üçüncü ilmeğimi birlikte kesiyorum. Şöyle soldan sağa doğru 2 ilmeğin arasına girip ikisini birlikte örüyorum. Bir ilmek eksilttik. 49 ilmeğimiz kaldı. Şimdi sıra sonunda 3 ilmeğimiz kalana kadar düz örgülerle ilmeklerimi örüyorum. Sıra sonunda 3 ilmeğim kaldı. Şimdi ilk ilmek ve yanındaki ilmeklerimin yönü ters olduğu için önce düzeltiyorum. Sonra sağdan sola doğru bu 2 ilmeği birlikte kesiyorum. Son ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi ilk kesmemizi yaptık. Arka sırada var olan ilmeklerimizi 48 ilmeğimiz kaldı. Ters örgü olarak örelim, sıramızı tamamlayalım. Ardından işaretleyici takacağız ve sayarak devam edeceğiz sıra sayımızı karıştırmamamız için. Şimdi sırayı bir tamamlayalım. Evet, ters örgülerle sıramı tamamladım. 22 sıra örmüş olduk başlangıçtan itibaren. Şimdi 23. sıraya başlayalım ve işaretleyicimizi takalım. Hemen bakın, bu kesim yaptığım sıra şu şişimde olan değil, hemen bir altındaki ilmeğimin sırası. Buraya işaretleyicimi taktım. Bakın, işaretleyiciyi taktıktan sonra bir sıra görünüyor. Gördünüz mü? Şimdi yeni sıramıza başlamış olduk. Bu şekilde 10 sıra örgümüzü öreceğiz. Aynı şekilde kesim yapacağız. Ben şimdi kolun birini ördüm. Buradan da anlatayım, daha kolay anlarsınız. Bakın, 20 sıramızı ördük, ilk kesimimizi yaptık ve işaretleyicimizi taktık. Şu anda yapmış olduğumuz şeyi yaptık yani. Ardından sayıyorum. 10 sıra ördükten sonra aynı şekilde ikinci kez kesimimi yapıyorum. Bir sağdan bir soldan eksiltiyorum. 50 ilmeğimiz vardı. 48'e düştük. Tekrar 10 sıra örüp kestiğimizde 46 ilmeğe düşeceğiz. Ardından yine 10 sıra daha öreceğiz. 44 ilmek. Sonra 8 sıra öreceğiz. 42 ilmeğe düşeceğiz ve sonra şu kol bantlarını çalışacağız. Yani şu anda 20 ilmek örüp ilk kesimimizi yaptık. İşaretleyicimizi taktık. İşaretleyiciyi taktıktan sonra 10 sıra sayacağız, öreceğiz. İkinci kez kesim yapacağız. Kesim yaptığımız sıradan sonra arka sırayı döndükten sonra tekrar işaretleyicimizi takacağız. Şu anda olduğumuz gibi. Yani ikinci kez kesim yapacağız. Sonra yine 10 sıra öreceğiz. Üçüncü kez kesim yapacağız. Ve sonra dördüncü kesimi 8 sıra ördükten sonra yapacağız. Toplamda 48, 46, 44, 42 ilmeğimiz kalacak. O 42 ilmeğimizde yine kesim yapacağız ama kol bantında kesim yapacağız ve kolumuzu tamamlamış olacağız. Şimdi dediğim şekilde örelim. Buraya kadar gelelim. Sonra beraber devam edelim. Evet arkadaşlar, kolumu 20 sıra örüp kestikten sonra 10 sıra ördüm kestim. Sonra tekrar bir 10 sıra daha ördüm kestim. Ve ardından 8 sıra ördüm. Şimdi son kesmelerimizi beraber yapalım. İlk ilmeğimi ördüm. Ardından ikinci ve üçüncü ilmeği soldan sağa doğru birlikte örerek kestim. Düz örgülerle sıra sonunda 3 ilmek kalana kadar örmeye devam ediyorum.
44 ilmeğim vardı. 43 ilmeğe düşmüş oldu. Şimdi yapacağım kesimle beraber 42 ilmek şişimde kalacak. Evet, son 3 ilmek kalana kadar ilmeklerimi ördüm. Şimdi bakın, son 3 ilmeğim var. Şu ilmeklerimin yönü ters olduğu için düzeltiyorum. İkisini birlikte sağdan sola doğru örerek kesiyorum. Son ilmeğimi de ördüm. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 ilmeğim kaldı. Şimdi örgümün arka tarafında var olan 42 ilmeğimi ters örgülerle örüp sıramı tamamlıyorum. Kesimlerimiz, düz örgülerimiz bitti. Şimdi kol bantı için haroşa örgü öreceğiz. Haroşa örgü örerken ilk sırada kesim yapacağız ve ilmek sayımızı azaltacağız arkadaşlar. Son kez bir kesim yapacağız. Şimdi sıramı tamamlayayım. Evet, sıramı tamamladım. Arkadaşlar, şimdiye kadar tam 56 sıra örgü ördük. Bakın şöyle bunu hesaplayabiliriz. 20 sıra ördükten sonra bir kesim yaptık. Kesim yaptığımız sıra ve arka sırada dahil olmak üzere 22 sıra örmüş olduk ve işaretleyicimizi taktık. Sonra 10 sıra ördük. 32 etti. 2 sırada kesim sırası 34. Ardından bir 10 sıra daha ördük. 44 kesim sırasıyla 46. Ardından 8 sıra ördük. Kesim sırasıyla 10 sıra ediyor. 56 ediyor. Tamamı 56 sıra örgü örmüş olduk. Santim olarak da söyleyeyim, kaç santim uzunluğunda örgümüz oldu. Şu ilmek aldığımız yerden tuttuğumda tam 19 santim uzunluğunda bir örgü örmüşüm. Evet, şimdi son kez bir kesim yapacağız. Haroşa örgülerle beraber örgümüze başlıyoruz. Yani düz örgülerle haroşa ören arkadaşlar yine düz olarak örebilirler. Bakın 3, 4, 5, 6 ilmek ördüm. Ardından 7. ve 8. ilmeği soldan sağa doğru birlikte örerek kestim. Sonra 1, 2, 3, 4, 5 ilmek örüyorum. Yine 6. ve 7. ilmeği birlikte örerek ikinci kez kesim yaptım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. 6. ve 7. ilmeği birlikte ördüm. Üçüncü kez kesim yaptım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. 6. ve 7. ilmeği birlikte örerek dördüncü kez kesim yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. 6. ve 7. ilmeği birlikte örerek 5 kez kesim yaptım. Sıra sonunda 6 ilmeğim kaldı. Bu 6 ilmeğimi de haroşa örgü örerek sıramı tamamlıyorum. 42 ilmeğimiz vardı. 6 ilmek, 5 ilmek kestik. 37 ilmeğimizin olması lazım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37. Şimdi örgümüzün arka tarafında haroşa örgülerle beraber örgümüzü örüyoruz. Haroşa örgü örerken ilk ilmekleri boşalıyoruz. Örmüyoruz arkadaşlar. Gerek yok. Şimdi haroşa örgüyle 37 ilmeğimi örerek sıramı tamamlıyorum ve ilk diş haroşa örgümü de elde etmiş oluyorum. Hemen sıramı tamamlayıp göstereceğim. Sonra tıpkı yaka kısmında olduğu gibi 4 diş haroşa olacak şekilde örüp keseceğiz arkadaşlar.
Evet, ördüm. Şimdi düz tarafa bir dönelim. Bakın. İlk diş haroşa örgümüzü elde etmiş olduk. Şimdi bunu 3 dişe tamamlayalım. Ön sırada da örelim. Arka sırada hem haroşa örgümüzü öreceğiz hem de kesimimizi yapacağız. Evet, 3 diş haroşayı ördüm. Ön sıradan yine haroşa örgülerimi örerek sıramı tamamlıyorum. Arka sırada da kesim yapmaya başlayacağız. Hem 4. diş haroşamızı örmüş olacağız hem de kesimimizi yapmış olacağız. Evet. Başlayalım. İlk ilmeği boşaldım. İkinci ilmeği haroşa örgü ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim 1. Sıradaki ilmeği ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim 2. Sıradakini ördüm, kestim. Sıradakini ördüm, kestim. Bu şekilde var olan ilmeklerin tamamını kesiyoruz arkadaşlar. Çok sıkı kesmemeye dikkat edin. Normal örgü şeklinde örün. Aynı bollukta o şekilde kesin. Evet, 37 ilmeğin tamamını keselim ve kol çalışmalarımızı da bitirmiş olalım. Her iki kolu aynı şekilde örüp bitiriyoruz. Yan dikişlerimiz var. Önce yan dikişlerimizi yapacağız. Ardından ön parçamızı örerek devam edeceğiz. Evet, bu şekilde tamamlayıp geliyorum. Evet, son ilmeklerimi de kesiyorum. Ördüm ve kestim. Bakın, şişimde bir ilmeğim kaldı. Bunu bir kez daha örüyorum. Ve dikiş yapabilmek için biraz uzun bırakıp öyle ipimi kesiyorum. Evet, her iki kolumu da böylece ben örmüş oldum arkadaşlar. Bakın ne kadar düzgün bir kol çalışmış olduk. Şimdi dikişimizi yapacağız. Şu işaretleyicilerimi bir çıkartıp geleyim. Evet, işaretleyicilerimi çıkardım. Şimdi arkadaşlar bakın, kolu düz tarafından şöyle ikiye katlıyoruz. Uzun bırakmış olduğum ipimi böyle ucu küt olan iğnemi geçirdim. Şimdi geliyorum, karşılıklı önce iki ucu birleştiriyorum. Bakın, burada haroşa dişlerimiz var. Bir buradan, bir de buradaki haroşa dişinden birleştirdim. Ardından bir sağdan bir soldan, bir sağdan bir soldan, bakın karşılıklı haroşa dişlerini hiza alarak dikmeye başlıyorum. Bakın, bir sağdan bir soldan. Bakın, haroşalarım bitti. Şimdi aynı çalışmayı şu düz ilmeklerden yapacağız arkadaşlar. Bakın, şuradaki düz ilmeklerden yapacağız. Hemen geliyorum. Bakın, şu düz ilmeğe batıyorum. Hemen üstündekinden çıkıyorum. Bu bir. Geliyorum diğer tarafa. Yine aynı hizada, bakın, sıradaki düz ilmeğin arasından giriyorum. Daha önce çıkmış olduğum ilmeğin oradan batıp bir sonrakinden çıkıyorum. Geliyorum, burada da aynısını yapıyorum. Bakın, bir önce çıkmış olduğum ilmek yuvası, sonra bir üstünden çıkıyorum. Bir sağdan bir solda, bir sağdan bir solda. Bakın, görüyor musunuz? Sanki hiç dikiş yokmuş, bütün örülmüş gibi bir görüntü elde ediyoruz. Şöyle birkaç ilmeği daha dikeyim, daha yakından göreceksiniz, daha iyi anlayacaksınız. Bakın, bu şekilde tam kol altına kadar önce bir dikelim. Sonra yan dikişimiz var. Aynı şeyi yan tarafta yapacağız. Evet arkadaşlar, bakın dikişin güzelliğini görüyor musunuz? Sanki birlikte örülmüş gibi.
Hiç dikiş yokmuş gibi. Şimdi kol altımıza yaklaştık. Aynı şekilde devam ediyoruz. Hep kenar ilmeğini hiza alarak kolu tamamlıyorum. Evet, kol kısmımı bitirdim. Bakın gövde kısmına geldim. Burada şu ipimi şöyle bıraktım. Şimdi burada da yine uzun bir ipim var. Başlangıç ipimi biraz uzun bırakmıştım. Şimdi aynı şeyi beden kısmında yapacağız. Evet. Başlayalım. Yine aynı şeyi yapıyoruz. Bakın önce iki ucu birleştiriyoruz. Karşılıklı hiza alarak birleştiriyoruz. Ardından haroşa dişlerini karşılıklı hiza alarak dikiyoruz. Haroşalarım bitti. Bu kısım birleşti. Şimdi düz örgüleri birleştireceğiz. Aynı çalışmayı yapacağız. Geliyorum. Düz örgümün içerisine batıyorum. Aynı şekilde battım ve birleştirdim. Devam ediyorum. Bir sağdan, bir soldan. Bir sağdan, bir soldan. Aynı şekilde koltuk altına kadar birleştirelim arkadaşlar. Bakın yine sanki hiç dikiş yokmuş gibi. Arkadaşlar bakın yine kol altına kadar aynı şekilde diktim. Şimdi kol altında örgümü artık birleştirmemi bitireceğim. Hep aynı ilmeği hiza alarak dike dike kol altına kadar ilerledim. Evet. Şimdi iğnemi içeriye gönderiyorum. Tam kol altındayım. Bakın diğer ipim de burada. Burada iki ipi düğümlüyorum. Ve dikiş yapmış olduğum şu kenar ilmeklerinin içerisinden birkaç kez geçirip fazlasını kesiyorum. Diğer ipimi de tığımın yardımıyla önce düğümleyerek sabitledim. Ardından onu da birkaç kez yürütüp fazla ipini keseceğim. Evet. Kola başlangıç yapmış olduğum bakın ipim de burada. Aynı şeyi ona da yapacağım. Önce düğümleyerek sabitledim. Ardından tığımın yardımıyla ilmeklerimin arasında gizleyerek yürütüyorum. Evet. Bunu da fazlasını keselim. Bakalım şimdi nasıl olmuş hırkamız. Bakın ne kadar düzgün oldu, görüyor musunuz?
Çok düzgün bir çalışma elde etmiş olduk. Şimdi size daha rahat ölçü verebilirim. Kolumuzun bitmiş hali 21 santim arkadaşlar uzunluğumuz. Hırkamızın uzunluğu da şöyle tuttuğumuzda 29 santimde uzunluğumuz var. Enimizi yine diğer taraf dikildikten sonra söyleyeceğim. Şimdi aynı şekilde diğer kolumuzu ve yan bedenimizi dikelim. Sonra bir ön parçamız var. Asıl modeli ortaya çıkaracak olan, modeli farklı kılan zaten ön kısmı. Ön bedenle devam edelim. Evet, diğer kolumu ve yan kenarlarımı çalıştım. Bakın arkadaşlar ne kadar güzel bir kalıplı çalışma yapmış olduk. Şimdi şu ön kısmımızın açık olan bölümüne bir parça daha örgü öreceğiz. Zaten modeli farklı kılan bu kısmı. Bunu da çalışırken 34 ilmekle beraber örgümüze başlayıp önce 4 diş haroşa örgü öreceğiz. Hemen başlayalım. Klasik ilmek atma şeklinizle beraber şişlerimize 34 ilmek atalım ve 3 diş haroşa örgü örelim arkadaşlar. Evet, 34'ü tamamlayalım. Sonra tıpkı başlangıçta olduğumuz gibi 3 diş haroşa boyunca örelim. 4. dişte ilik çalışmamız var. Evet, tam 3 diş haroşa boyunca hem önde hem arkada örgümü ördüm. Bakın arkadaşlar, tam şöyle üste gelecek şekilde bu bölümü de öreceğiz. Şimdi ilik çalışmalarımız olacak. Şu görmüş olduğunuz kenar patlarına belirgin aralıklarla düğme dikeceğiz. Öndeki bu çalışmaya da ilikler açacağız. Şimdi ilk ilikle başlıyoruz. 34 ilmeğim var. Bir ilmeği boşaldım. Ardından 2 ilmek ördüm. Toplamda 3 ilmekten sonra şişime ipimi doladım. Sıradaki 2 ilmeği birlikte ördüm. İlk iliğimi açtım. Ardından sıra sonunda 5 ilmek kalana kadar haroşa örgülerle ilmeklerimi örüyorum. Hem sağda hem solda ilik açacağız her iki tarafta. Evet, sıra sonunda bakın 5 ilmeğim kaldı. İlk 2 ilmeği birlikte örerek kestim. 3 ilmeğim kaldı. Şişime ipimi doladım. Bu 3 ilmeği de haroşa örgü olarak ördüm. İlk iliklerimizi açtık. Şimdi arka sırada var olan 34 ilmeğimi haroşa örgü olarak örüyorum ve sıramı tamamlıyorum. Dolama yapmış olduğum ilmekler, iplerim ilik olmuş oldu arkadaşlar. Bir artırıp yandan bir keserek ilik çalışması yapıyoruz. Yine sayımız 34. Değişen bir şey olmadı. Bir dolayıp bir kestiğimiz için doladığımız ilmek yerine bir ilmek eksilterek sayımızı aynı bırakmış oluyoruz. Evet, 34 ilmeğimi haroşa örgülerle ördüğümde hem 2 tane ilik açmış olduk hem de 4 diş haroşa boyunca örmüş olduk arkadaşlar. Bakın. Şimdi düz örgülere geçeceğiz. Sadece kenar patlarımızın 5'er ilmeği haroşa örgü olacak. İlk ilmeğimi boş aldım. 2, 3, 4, 5 ilmeğim haroşa. Aradaki 24 ilmeğim düz örgü olacak. Zaten haroşayı benim gibi düz ören arkadaşlar burada da haroşayı da düzü de düz olarak bu sırayı örüyorlardır. Haroşayı tersten ören arkadaşlar için özellikle haroşa ilmeklerini belirtiyorum. Evet, 24 ilmeğimi düz örgü ördükten sonra
Son 5 ilmeğim yine haroşa örgü. Sıramı tamamladım. Örgümün arka sırasındayım. İlk 5 ve son 5 ilmeğim yine haroşa. İlk ilmeği boşaldım. Sonra 2, 3, 4, 5 ilmeğimi haroşa ördüm. İpi kendime aldım. Bu kez aradaki 24 ilmeğimi ters örgü olarak örüyorum. Önlerde düz, arkalarda ters olarak örüyoruz. Evet, 24 ilmeğimi ters örgülerle ördüm. Sıra sonunda 5 ilmeğim kaldı. Bunlar da haroşa örgü. Bakın, iliklerimiz, kenar haroşalarımız ve düz örgüye geçiş yaptık. Şimdi arkadaşlar bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Hep böyle ilerleyecek örgümüz. Belirgin aralıklarla ilik açacağız. Muhtemelen 2 ilik arası 8 haroşa sırası olacak. Ama ben örüp karar verdikten sonra tekrar size sayısını söyleyeceğim. Bu şekilde örmeye devam edelim. Sonra kaç diş haroşayla arasıyla ilik açtığımı, kaç sıra ördüğümü size göstererek örmeye devam edeceğim. Evet, ilk iliğimi açtıktan sonra bakın haroşalarımı sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 9 diş boyunca örgümü ördüm. İkinci iliğimi açtım. Tekrar 2, 4, 6, 8, 9 diş boyunca haroşamı ördüm. İliğimi açtım. Toplamda 3 ilik açmış oldum. Ardından 2, 4, 6, 8 diş haroşa boyunca ördüm. Örgümün düz tarafını bitirdim. Şimdi 9. diş haroşayı örerken arkadaşlar var olan ilmeklerimizin tamamını haroşa örgü olarak örüyoruz. Artık düz örgülerimiz bitti. Üst kısmın kenar haroşası, yaka haroşasını örüyoruz. Evet, haroşa örgülerde ilmeklerimin tamamını ördüm ve sıramı tamamladım. Bakın ilk diş haroşa örgümüz oluşmuş oldu. Şimdi sayalım. Son ilikten sonra 2, 4, 6, 8, 9 diş haroşa boyunca örgümüzü örmüşüz. 4. ve son iliğimizi şimdi açacağız. İlk ilmeği boşaldım. 2. ve 3. ilmeği haroşa ördüm. Şişime ipimi doladım. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek bir ilmek eksilttim. Ardından devam ediyorum. Sıra sonunda 5 ilmek kalana kadar haroşa örgü olarak örgümü örüyorum. Son bir ilik daha burada açacağız. Sonra sadece haroşa örgülerle örgümüzü örüp bitireceğiz. Evet, sıra sonunda bakın 5 ilmeğim kaldı. İlk 2 ilmeği birlikte ördüm. Ardından şişime ipimi doladım. 1, 2, 3 ilmek haroşayla sıramı tamamladım. Örgümüzün arka tarafında var olan ilmeklerin tamamını haroşa örgü olarak örüyorum. Bu bizim ikinci diş haroşa sıramız. Yani düz örgüden sonra ikinci diş. Tam 4 dişte yine bitireceğiz. Şöyle sıramı bir tamamlayayım. Bakın ikinci diş
haroşamızı da örmüş olduk. İliklerimiz de burada. Şimdi bir diş haroşa daha örelim. 3 dişe tamamlayalım. Örgümüzün düz yüzünde yine örelim. Arkada hem dördüncü dişi örüp hem de kesime başlayalım. 3 diş haroşa boyunca örgümü ördüm. Şimdi örgümün düz tarafında yine haroşa örgülerle sıramı tamamladım. Bakın. Arka sırada artık kesmeye başlayacağız. İlk ilmeği boş aldım. İkinci ilmeği haroşa ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. 1. Sıradaki ilmeği haroşa ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. 2. Ördüm, kestim. Ördüm, kestim. Bu şekilde ilmeklerimizin tamamını keselim arkadaşlar. Evet, bütün ilmeklerimi örerek kestim. Şu son ilmeğimi bir kez daha ördüm. İpimi biraz uzun bırakarak kestim. Örgümüzün arka tarafına şöyle yürütelim. Burada gizleyelim bu ilmeğimizi. Önce düğümleyerek sabitledim. Ardından haroşa dişlerin arasından birkaç kez böyle yürüterek temizlemiş oldum. Bakın. Aynı şeyi başlangıç ipimize de yapalım. Evet, bunu da gizledik. Şimdi şöyle dikdörtgen bir parça elde etmiş olduk arkadaşlar. Düğmelerimizi bir dikelim. Şöyle son halimizi bir görelim. Ondan sonra şu ön kısma Pinterest'te orijinalinde bir baykuş işlemesi vardı arkadaşlar. İğneyle yapılan bir işlemeydi. Yani o tür işlemeler de yapılabilir. Küçük figür çalışmasıyla süslenebilir. Şimdi her birine örnek göstereceğim size. Ya da rokoko tarzı böyle çiçek, yaprak, basit işlemeler yapılabilir. Önce bir düğmelerimi dikeyim. Şöyle bir görelim hırkamızı. Ondan sonra devam edelim. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi düğmeleri de diktim. Bakın ne kadar düzgün bir çalışma yapmış olduk, görüyor musunuz? Kağıt gibi bir örgü elde ettik ve hiçbir yerinde ütü ya da buhar çalışması yok. Şimdi son olarak en boy ölçümüzü size vereyim. Ardından üst kısma neler yapılabilir hemen onu da söyleyeyim. Şimdi son olarak ölçümüz omuzdan etek ucuna kadar uzunluğum 28 santim. Kolumun uzunluğu 19,5 santim. Şu yaka genişliğim tam şöyle 11 santim. Örmüş olduğumuz şu öndeki parçanın uzunluğu 20 santim ve enimiz kol altından kol altına 25 santim arkadaşlar. Önü arkası çok güzel ve çok kolay bir çalışma yapmış olduk. Şimdi ön bedene neler yapabiliriz? İşleme yapabiliriz dediğim gibi. Yani rokoko çalışması yapabiliriz ya da bir figür işlemesi yapabiliriz. Onun haricinde figürler örerek dikebiliriz arkadaşlar. Kanalımda birçok figür anlatımı var. Örmüş olduklarımdan şimdi birkaç tane size göstereceğim. Mesela portakal ve limon anlatımı yapmıştım. Bakın ne kadar hoş ve ne kadar güzel görünüyor. Bu şekilde bir çalışma uygulayabilirsiniz. Yine ananas anlatımı yapmıştım. Bakın. Yine yakıştı. Ne kadar güzel oldu. Bulut anlatımı yapmıştım. Bulutlu yelek çalıştığımızda. Bakın bir bulut örgü ördüğümüzde yine
Ne kadar güzel göründü. Noel Baba örmüştük, yılbaşına özel. Noel Baba figürü. Bakın yine çok güzel bir çalışma olmuş oldu. Bunların haricinde ne yapabiliriz? Hazır ürünler var, böyle dikilebilen. Bunlardan şöyle alıp dikebiliriz. Yine havası değişti, çok güzel oldu. Benzeri yine hazır ürünler var arkadaşlar, bakın. Bunlar hep dikilebiliyor. Bu şekilde dikebiliriz. Farklı bir görüntü oldu. Yine farklı bir dikilebilen figür çalışması. Bu tür alternatiflerle yeleğiniz, hırkanızı süsleyebilirsiniz. Ha, ne koyarsanız uyuyor, farkındaysanız. Bunlar elimde olanlardı. O yüzden bunlarla göstermek istedim. Ama nakış yapmak isteyen arkadaşlar olursa bir sonraki videoda bu ön kısma, sadece şu parçaya kolay ve güzel bir nakış anlatımı yapacağım. Eğer nakış yapmak isterseniz o videoma da bakabilirsiniz. Evet, bir anlatımın daha sonuna gelmiş oldum. Şayet beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı her zamanki gibi bekliyorum arkadaşlar. Böyle boş kalmasın, dolu olsun. Bir sonraki videomda görüşebilmek dileğiyle. Her birinize sağlık, sıhhat, esenlikler diliyorum. Hoşça kalın.